Arkadaşlar merhaba. Şimdi evden çıktık. Biraz sizinle beraber Toronto'yu keşfedelim dedik. Yavaş yavaş metroya doğru gidiyoruz. Merhabalar. Bugün Toronto'yu gezeceğiz. Evet, şimdi downtown'a gidiyoruz. Merkeze birazcık gezmek istedik. Çünkü normalde gezmiyoruz yani burada yaşadığımız için. Biz de böyle bir turist edasıyla bugün Toronto'yu keşfedelim dedik sizlerle. Evet, bana da garip geliyor mesela yaşadığın yerde elinde kamerayla gezmek biraz utandırıyor insanı, ne yalan söyleyeyim. Evet, başka şehre gidip böyle turistik video çekerken bu kadar insan utanmıyor da yaşadığın yerde nedense şey geliyor, bir garip geliyor. Evet, yani ben şu an çok garip hissediyorum ama aldık kamerayı elimize, devam ediyoruz şimdilik. Buranın en ünlü market zinciri Shoppers Drug Mart arkadaşlar. İçinde eczanesi olan eczane ve market olarak geçiyor. Evet, bu nasıl anlatabiliriz? Ya bizdeki Bizdeki BİM A101 gibi düşünebiliriz bence. Her Yani- köşe başında olan. aynen yani şey gibi olabilir. Bizde Metro Migros da var mesela. Biraz daha pahalı çünkü buralar. BİM A101 gibi ucuz bir market değil bunlar. Burada şey var. Burayı yani Ontario eyaletini domine eden market zinciri diye geçiyor bunlar. Loblaws diye geçiyor. Loblaws'a bağlı bu Shoppers marketleri ve bir sürü böyle küçük marketler var farklı isimlerde. Hepsi Loblaws firmasına bağlı ve Ontario'nun hani market çetesi gibi bir şey. Cadılar Bayramı kabaklarını da çekelim. Evet, Cadılar Bayramı kabakları da geldi. Yavaş yavaş Cadılar Bayramı için insanlar evlerini de süslüyor. Onları Böyle da çekeceğiz. küçük bakkallar bu arada Çin marketleri diye mi geçiyor bunlar küçük? Ya convenience store olarak Convenience geçiyor. store Bakkal diye gibi geçiyor. düşünün aslında. Ama genelde Çinliler ya da Hintliler yönetiyor. Evet, bu marketlerdeki meyve sebzeler çok daha taze diye bir şey var, efsane var. Biz hiç denemedik daha ama. Evet, ya genelde Çin mahallesinde oluyor bu marketler. Meyve sebze muhabbeti Çin mahallesinde, Çin dükkanlarında daha taze diye bir söylenti var. Yani insanlar böyle Loblaws'a para yedirmek istemeyen duyarlı insanlar böyle küçük convenience store'lardan daha çok alışveriş yapıyor. Hani mahallemizin lokal dükkanlarına destek veriyoruz gibisinden böyle bir hareket var. Birazcık oturduğumuz yerden de bahsedelim. Burası Eglinton Caddesi. Çok meşhur bir cadde. Bu Eglinton Caddesi aslında eskiden çok cıvıl cıvıl bir yermiş. Öyle diyorlar yani burada yaşayanlar. İşte küçük küçük dükkanlar var. Bir de bayağı bir büyük bir cadde bu arada. Sonrasında pandemi zamanı buradaki dükkanlar batmış çoğu. O yüzden birazcık böyle daha merkezi olmaktan çıkmış. Hatta görüyoruz yani böyle ilk geldiğimizde daha kötüydü. Şimdi yavaş yavaş dükkanlar açılıyor. Dükkanların %50'si neredeyse hiç açılmıyordu. Biz de diye düşündük. Az mı çalışıyorlar acaba? Açmıyorlar mı dükkanı diye. Meğersem hepsi batmış pandemide. Evet, batmasının sebebi de şu. Böyle nasıl anlatayım? Toronto'yu boydan boya geçecek bir metro yapmaya çalışıyorlar. Ve bu metronun yapımı, ya tam olarak emin değilim, kontrol etmedim ama yaklaşık 7-8 yıldır sürüyor. 7-8 yıldır sürdüğü için ilk biz buraya taşındığımızda, şimdi göreceksiniz metroya bineceğimiz yerde, ya inşaat vardı, arabalar hareket edemiyor, hiçbir şey olmuyor, her yer kaos. Şimdi yavaş yavaş burası toparlanmaya başlıyor. Eglinton'un durumu da bu. Yani batmış bir caddeyi tekrar canlandırmaya çalışıyorlar şu an gibi bir durum var. Evet, mesela şurada tam karşıda Eglinton yazan bir bina var. Burası evet ilk Önceden gördüğümüz- burası andığımız kadarıyla sinema ya da tiyatro salonu gibi bir şeymiş. tiyatroymuş. Evet, şu an burayı böyle etkinlikler için, ne bileyim işte liselilerin mezuniyet baloları ya da herhangi birisinin işte veda yemeği ya da işte bekarlığa veda partisi gibi durumlarda kullanıyorlar. Ben ilk başta tiyatro sanmıştım. Değilmiş yani. Bayağı düğün falan oluyor içinde yani. Evet, şimdi Toronto'nun vazgeçilmezlerinden birine yaklaşıyoruz. Tim Hortons kahve alalım Evet. mı? Tim Hortons, evet, kahve alalım. Arkadaşlar, Toronto'ya geliyorsanız yani kahveyi mutlaka ilk etaplarda buradan alacaksınız. Çünkü diğer kahve markalarına göre çok daha ucuz ve güzel. Şöyle etrafı gösterelim. Karen'lar her zaman kadın. Senin ikisi de aynı zaten. Yerli ve milli Tim Hortons'ımızdan, ya Kanada için yerli ve milli olan kahvecimizden kahvemizi aldık. Tim Hortons
Kanada'ya ilk geldiğimde benim için ilk kültür şokuydu. Biraz ondan bahsedelim mi? İşte ilk geldiğimizde hani kahve alacağız. Biraz daha çekingeniz. Buranın en çok ne var? Tim Hortons var. Girdik, kahveleri alacağız. Sütlü, filtre kahve vesaire gibi sipariş veririz. Ben de direkt şey dedim. Yani 2 tane filtre kahve dedim. Filtered coffee dedim, olmadı, anlamadı. Baktı suratıma, ne diyorsun der gibi. Brewed coffee dedim. Hani ben çünkü menüye girip bakmıştım, brewed coffee yazıyordu. Hani herhalde odur diye. Brewed coffee dedim, yine suratıma baktı. Yani anlamadı kasadaki kişi. Sinirim çok bozuldu. Bir şekilde menüden ıkmık ederek, göstererek aldım. Daha sonra araştırdım, dedim ben neyi yanlış yaptım, yani neyi yanlış söyledim diye. Meğersem burada filtre kahveye, yani bildiğimiz filtre kahveye coffee diyorlar. Yani herhangi bir brewed, filtered önüne herhangi bir takı koymuyorlar. Coffee dediğimizde filtre kahve anlaşılıyor. Ve burada şeyi de belirtmeniz gerekiyormuş. Şeker ve süt oranını da sipariş esnasında belirtmeniz gerekiyormuş. İşte atıyorum bir süt, bir şeker. 2 süt, 2 şeker. Yani 2 süt dediğimizde 2 pump süt oluyor yani. 2 fıs diyeyim, ne diyeyim ona. Yani 2 küçük 2 shot gibi herhalde. Evet, 2 shot. shot süt, 2 shot şeker. Bu şekilde hani şekerleri, sütleri de detaylı belirtmek gerekiyormuş. Aksi takdirde coffee dediğinizde bildiğimiz sade filtre kahve veriyor. Ve kenarda köşede de şeker falan bulamıyorsunuz. Yani sadece hani o içeride yapılırken koyuluyor. Daha sonra biz bunu öğrendik, gittik. Yine sipariş vereceğiz. Bu sefer önümüzdekileri falan dinliyoruz anlamak için. Herkes double double istiyor. Yani millet geliyor ve double double diyor. Kasiyer de tamam deyip hemen kahvesini veriyor. Ya dedik, bu kodlar nedir diye araştırdık. Meğerse burada en çok içilen kahve double double'mış. Double double da şu demek oluyor: filtre kahvenin içine 2 süt, 2 şeker koyunca double double deniyormuş buna. ya da işte 2 krema, 2 şeker. Ya da 2 krema, 2 şeker olunca double double deniyormuş ve insanların %99'u double double içiyor burada. Hatta artık Kanada'nın esprisi haline gelmiş bu durum, yani double double diye mimler falan çekiliyor. Amerikalılar Kanadalılarla dalga geçerken vesaire. Bu sadece Kanada'da olan bir kültür anladığım kadarıyla. Bu şekilde kahve sipariş etmeyi yaklaşık 3-4 denememizde öğrendik. Ne Evet. dememiz gerektiğini. Bir de şöyle bir durum var. Bu sadece Tim Hortons'a özel bir durum da değil. Starbucks'ta da böyleymiş. Biz Starbucks'ta çünkü da aynı bu Starbucks arada. dedik, Evet. herhalde sadece Tim Hortons'a özel bir şey. İlk Starbucks maceramızda da millete bakıyoruz. Kimse bir şey de söylemiyor. Evet, Onlara da arkadaşlar, aynısını söyledik. biz Starbucks'ta sipariş vermeyi hala öğrenemedik Evet, bu arada ben ve yani gitmiyoruz. o Bıraktık yüzden- onu ya. O yüzden ben Starbucks'a gidince sadece chai latte alıyorum. Çünkü orta boy chai latte, double double, mabul mabul hiçbir şey yok. Ya deniyorum çünkü hani şeker oranı söylüyorum, süt söylüyorum, Allah Allah yine olmuyor. Yani bir şeyleri eksik veriyoruz. Çünkü insanlar Starbucks'ta bayağı değişik siparişler veriyorlar. İşte şurubunu söylüyor, süt oranını söylüyor, ısıtma oranını söylüyor. Tam olarak istediği içeceği anca öyle alabiliyorsun yani. Evet, Starbucks'ta bayağı burada çok meşhur. Reçete deniyor Reçete ona da. yapıyorlar kendilerine, değişik değişik ürünler. Evet, daha Türkiye'deyken bakıyordum. İşte Starbucks reçetesini arkadaşım benimle paylaştı falan diye videolar oluyordu. Ne olduğunu anlamıyordum. Starbucks'ın reçetesi ne yani? Biz gidiyoruz, kahve diyoruz, alıyoruz yani. Meğersem insanlar böyle oluşturdukları ve güzel, lezzetli olan işte şurubuyla bilmem nesiyle, detayıyla şeylere reçete diyorlar Starbucks'ta ve iyi bir reçete tarif edersen kasiyere iyi bir kahve alabiliyorsun. Evet, bu reçete muhabbetlerini hala bilmiyoruz. Hala uğraşmıyoruz. Gidiyoruz Tim Hortons'tan 2 süt 1 şekerli kahve alıyoruz. Evet, biz artık standartı yakaladık. Bu konuyu ilk geldiğimiz bir ay çözdük, bitirdik. Bir daha da uğraşmadık. Aynen öyle. Şimdi şurada solda bir park var. Burası bizim mahallemizin en meşhur parkı. Eglinton Park olarak geçiyor. Burada bayağı giriyorsunuz. Oturmalık yerler var. İçerisinde havuz var. Tenis kortları var. Kışın tenis kortlarını burada buz hokeyi sahalarına çeviriyorlar. İnsanlar oradan saat, zaman schedule edip, yani saat zaman ayarlayıp oraya gidip buz hokeyi maçları yapıyorlar.
Bu da ikinci keşfimiz Toronto ile ilgili. Bunlar bu arada mahalle parkları. Yani bu bizim mahallenin parkı ve her mahallenin neredeyse böyle büyük devasa bir parkı var. İçerisinde havuzu olan, işte tenis kortu vesaire spor alanları olan yani mahallelerin parkları var. Ve bu parkların genelde her şey ücretsiz. Havuzundan tutun işte o oyun alanlarına sadece schedule yapıp girdiğiniz yerler. Bu bize çok güzel gelmişti ilk başta. Hatta keşke şey demiştik yani. Keşke bizde de bu kültür olsaymış. Çünkü insanlar yani düşük gelirli insanlar da hiçbir ücret ödemeden burada sporlarını yapıp sosyalleşebiliyor. Evet. Pikniğini yapabiliyor, havuzuna girebiliyor. Ve bu sadece hani yüksek ya da orta gelirli mahallelere has bir şey değil. Her mahallede bulunan bir şey. Özellikle dikkat ettik. Ve çok yani bilmiyorum Toronto'da en beğendiğim şey ne diye soracak olunursa mahallelerdeki bu herkesin girebildiği ve aktivite yapabildiği parklar derim. Evet, bence de. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakikalık bir yürümeyle buranın merkezine geldik. Young Eglinton merkezindeyiz. Yani Young Caddesi ve Eglinton Caddesi'nin kesişimindeyiz. Burası herhangi bir sıradan bir caddeye benzese de aslında önemli bir özelliği var. Young Caddesi dünyanın en büyük caddesi olarak geçiyor. En uzun caddesi olarak geçiyor. Toplam 1800 küsür kilometreydi. 1800 küsür kilometre ve şehirleri geçiyor yani bu cadde. Bu caddeden bahsediyoruz. Bu aşağıdan yukarı doğru giden cadde. Bu sağdan sola giden cadde de Eglinton Caddesi. Sol taraf bizim eve doğru giden kısım yani 10 dakika yürüdüğümüz kısım. Haritada da gösteririz. Yani böyle bir bilgi hani niye bu kadar büyük bir cadde var? Hani niye isim değişmemiş diye biz de sorduk ama öyle büyük bir cadde. Şehirler geçse de yine Young Caddesi burası. Böyle boylu boyunca 1800 kilometre boyunca ilerleyen bir cadde. Şimdi buradan metroya gireceğiz ve metroyla aşağı doğru downtown'a yani merkeze ineceğiz. Buranın metro sistemi de çok basit zaten. Onun da haritasını ekleriz. Bir Eglinton Caddesi boyunca yani sağdan sola giden bir ana hat var. Bir de yukarıdan aşağı giden bir hat var Young Caddesi boyunca. İki ana hat bulunuyor metroda. Ve bununla çoğu yere gidebiliyorsunuz. Bu metro subway hattını da gösteririz. Çok öyle komplike bir hattı yok yani. Bu şekilde. Bakalım birlikte metroya girelim. Biraz da metroları gösterelim. Bizim ilk geldiğimizde çok kullandığımız bu metro hatları. Bir dönem korktuğumuz kullanmaya çünkü şey vardı. Bir ara ilk geldiğimizde metroları bedbug sardı haberleri çıkmıştı. Biz bir süre metro otobüs kullanmaya çekinmiştik. Böceklenmişti metrolar otobüsler. Şu an herhalde öyle bir sıkıntı yok. İlaçladılar vesaire. Evet arkadaşlar, şimdi metroya doğru gidiyoruz. Etrafı çekiyorum. Yerde uzanan abimi çekiyorum. Şimdi akbil mi? Akbil dolduracağız. Evet. Evet, şu an burada Presto diye bir kart var. Bizdeki Akbil gibi düşünebilirsiniz. Şu an Akbil dolduracağız. Sende tek basımlık varmış ama para yükleyebilirsin. Evet, şu an Presto kartımıza para yükleyeceğiz. Seçiyorsunuz. Kart koymanızı istiyor. Bende hiç yokmuş. 10 dolar. Şuradan geç ve benimkini. Böyle. Burada bile inşaat bitmiyor. Biz güneye yani Southbound. Evet. Evet, metrodayız.
Güzel görünüyoruz ha ikimiz de şu an. Next station is Davisville. Davisville Station. Metronun en ikonik cümlesi "If you see something, say something." Evet. Denk geldik mi? Çok gürültü vardı. Şu an onu bekliyorum. Söyleyecek büyük ihtimal bir ara. Metrolarda olan bazı suçlar oluyor. İşte uyuşturucu kullananlar oluyor vesaire. Ya da bazı işte birbirine salça olan insanlar oluyor doğal olarak. Çünkü 24 saat mi çıktı bu metro? Yok. Yine gece 3'e kadar mı, 4'e kadar mı öyle bir şey galiba. Ya bayağı bir uzun saatler açık olduğu için tabii sıkıntılı saatleri oluyor. Sürekli metrolarda o anons geçiyor. Eğer bir şey görürseniz haber verin. Help keep the TTC safe. Report any suspicious activity to a member of staff or a police officer. If you see something, say something. Arkadaşlar metroda Union Station'da indik. Burası Toronto'nun en meşhur yerlerinden biri çünkü insanlar genelde başka şehirlere buradan trenle beraber gidiyor. Yani burası tren istasyonu ve otobüs istasyonunun beraber olduğu bir yer. Şimdi size buranın da geniş bir görüntüsünü de göstermek istiyorum yolun karşısına geçip. Anno Domini yazıyor. Ne demek acaba Latince? Arkadaşlar bizim Kadıköy'deki boğamız daha güzel. Burası Kanada'nın en meşhur hediyelik eşya alabileceğiniz marketlerinden birisi. Daha öncesinde burada çiftçilerin ürünleri satılıyormuş ama şu an hemen arkasında bir çadır gibi bir yer var. Orada satıyorlar. Toronto sokaklarını hiç bu kadar boş göremezsiniz. Sizin için şu an biraz etrafı çekiyorum. Gerçek anlamda burası her zaman çok dolu olan bir cadde. Ben her gün geçiyorum bu caddeden.
Evet arkadaşlar, şu an Bay Street'teyiz. Buranın en meşhur caddelerinden biri burası da. Bay Koridor olarak geçiyor hatta. Genelde burada büyük firmaların iş yerleri var. Mesela hemen şuradaki BMO yazan yerin oradaki caddede sanırım Amazon gibi firmaların binaları var. Bu anıt 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'nda ölen Kanadalılar için yapılmış. Barış koruyucuları diye geçiyor. Kenarında öyle yazmışlar. Şu an Toronto'nun en meşhur, yani gerçekten en meşhur yerine doğru gidiyoruz. Çünkü bütün Toronto'ya gelen insanlar mutlaka buraya uğrayıp bir fotoğraf çektiriyor. Burası Nathan Phillips Square. Burada Toronto yazısı var. İnsanlar bu Toronto yazısının önünde fotoğraflar çekiyor. Akşam burası ışıl ışıl oluyor ve kışın ise şu an göstereceğim suyu donduruyorlar. İnsanlar burada buz pateni yapıyor. Şimdi yolda giderken bir Filistin eylemi gördük sanırım. Oraya doğru gidiyoruz. Kanada'da herkeste kefiye görebilirsiniz. Genelde Filistin'e destek için giymeye başladı insanlar. Bu gösterilerin hepsi izinli bu arada. Evet, genelde izin alıyorlar. Burada eylem yapmalarının sebebi sanırım burası Kanada'nın Adalet Sarayı gibi bir şey. Ama şöyle bir ilginçlik de var. Şu an mesela Filistinler eylem yaparken bir sanırım Düğün yapıyor. Asyalı bir çifte evlenmiş ve düğün fotoğrafı çekiyorlar. Hayatın içinden gerçekten. Her şey hayatın içinden diyebiliriz, evet. Evet, bu eylemleri böyle kendi menfaati için kullananlar da var. İnsanlar buraya gelip dileniyor. Şurada Türk bayrağını da görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen arka tarafına da Filistin bayrağını yerleştirmişler. Hands off Samadou. Palestinian prisoner solidarity is not terrorism. Hands off Samadou. Palestinian prisoner solidarity. Evet arkadaşlar, aşağıda Filistin eylemi var diye polisler bu şekilde aşağı giriş çıkışları kapatmışlar. İnsanlar dönemiyor. Şimdi Toronto ile ilgili birazcık
bilgi verecek olursak tarihsel anlamda bu şehir 1700'lerde 1793'te kurulmuş. Ancak ilk kurulduğunda ismi Toronto değilmiş. Sanıyorum York'muş. 1800'lü yıllarda daha böyle şehirleştikten sonra 1834'te Toronto ismi veriliyor. Yani ismi değiştiriliyor aslında. City of Toronto oluyor. Sonrasında işte daha önceki videoda anlattığımız gibi bu Quebec'in bağımsızlığı mevzusundan sonra tüm firmaların buraya gelmesiyle birlikte burası göçmenlerin odak noktası oluyor. Çünkü hani iş imkanı daha fazla olduğu için. Bu yüzden yani Kanada'nın en multikültürel Evet. şehirlerinden biri, hatta en çok göç alan şehirlerinden biri Vancouver'la birlikte. Bu sebeple de popülasyonu özellikle son yıllarda daha çok artıyor ve en kalabalık, neredeyse en kaotik şehri haline Evet, geliyor hatta Kanada'nın. Şu an son zamanlarda Kanada hükümetinin yaptığı bir takım gelişmeler var. Yani çok fazla göç aldığı için buraya bunu biraz kısıtlamaya çalıştılar. Önceden kolejle beraber buraya geldiğinizde eşinize de çalışma izni veriyorlardı. Onu kaldırdılar. Artık yani şöyle diyelim, evlisiniz. Eşiniz bir kolej kazanırsa size çalışma izni vermiyorlar. Ama yani master bölümüne gelirse buraya, yani yüksek lisansa gelirse, o zaman eş durumundan çalışma izni alabiliyorsunuz artık. Evet, yani artık birazcık bu Evet, biraz- göçmen politikalarını değiştirdiler. Çok kalabalıklaşmasıyla birlikte iş bulması, ev bulması çok zor bir şehir haline geldi. Özellikle pandemiden sonra gerçekten hani göçmenler için çok sıkıntılı bir yere dönüşmüş, bizim de deneyimlediğimiz kadarıyla. Evet. Yani biz de bu sıkıntıları yaşayan göçmenlerden biri olduk. Bu yüzden zaten şu an başta olan Trudeau'nun politikaları Kanada halkı tarafından inanılmaz eleştiriliyor, göçmen politikaları. Bu sebeple Trudeau da birazcık bu politikalarını değiştirmeye başladı. Yani hadi normal göçmeni boş verelim, Hindistan, kardeş ülke olarak sayılan Hindistan'dan gelen göçmenlerde bile bazı reformlara gidildi bildiğim kadarıyla. Artık daha az göçmen alıyorlar orada da ve önümüzdeki yıllarda %35 göçmen sayısında azalma bekliyorlarmış yaptıkları politikalar sonucu. Evet. Ya çünkü normalde insanlar buraya kolej eğitimiyle geliyordu. Çünkü kolejler ucuz. Hani biz de mesela kolej eğitimi sayesinde buraya geldik ama artık bu göç politikaları sebebiyle insanlar buraya master ya da doktorayla gelebiliyorlar. Yani eşlerinin çalışma izni alabilmesi için. Bu da daha pahalı bir sürece girdiği için insanlar yönlerini farklı ülkelere çevirecek artık. Yani evet, biraz azalma bekleniyor ki bence olması gereken bir şey. Çünkü gerçekten hani bu kadar kalabalık, evet tabii ki yani burası zaten Kanada göçmen ülkesi. Hani göçmenlerle ekonomisini çeviren bir ülke diyebilirim, göçmenlerin getirdiği parayla vesaire. Ama artık yani göçmenler geldiği gibi yaşayamayıp, iş bulamayıp dönmeye başladığı için bu politika şu anda çökmüş durumda gibi bir durum var doğal olarak. Bunu değiştiriyorlar yavaş yavaş. Aynen. Yani Toronto ile ilgili bilgi bu kadar. Zaten çok yeni bir şehir. Dediğim gibi 1834'te ismi verilip tam olarak Toronto şehri olmuş. Haritasında zaten koyarız. Hani biz şu anda sadece merkezini geziyoruz. Aslında bu kadar değil Toronto. Önümüzdeki ilerleyen günlerde Toronto'nun daha kıyısını, köşesini, hani Yunan mahalleleri, İtalya mahalleleri vesaire var. Oraları da gezip ayrıca tekrar daha şirin yerlerini gezeceğiz. Merkez çok favorimiz değil açıkçası Evet. yani. Şu an bir sonraki destinasyonumuza doğru yol aldık. Gidiyoruz. Bu arada normalde bu kadar sessiz, sakin değil merkez arkadaşlar yani. Evet. Bugün ekstra bir durum var. Hem maraton hem eylemler vesaire. O yüzden bu kadar sakin. Normalde çok kalabalık oluyor merkez. Evet, yani normalde buralarda ben trafikte sıkışıp kalıyorum hep. Burada Union'ın devasa bir strike olmuş galiba. Evet. Onun anısına Burası- yapılmış. Gelen köpek. Toronto'nun köpüşleri. Evet, burada neredeyse hemen hemen her hanede bir köpek var diyebilirim. Evet, birden fazla çoğunlukla. 2-3 Evet. tane süs köpeği. Yani her hanede. sokakta sürekli köpek gezdiren insan görebiliyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Gecenin bir yarısı bile gezdirebilen çıkıyor yani. Mutlaka görüyorsunuz. Yani güzel bir şey. En azından insanlar hayvan sahipleniyor. Evet, şu an görebilirsiniz, sonbahar geldiği için yavaş yavaş ağaçlar renk değiştirmeye başladı. Evet, kızarıyorlar. Hepsi kıpkırmızı olunca çok güzel oluyor. Hepsi kıpkırmızı olunca bu yapraklar yere dökülüyor, yerler falan inanılmaz güzel görünüyor. Böyle kamerayı gören bazı insanlar güzel tepki Gülümsüyor veriyor. bayağı.
Şey çünkü böyle hani 4K şehir videosu çekiyoruz sanıp kendi böyle güzel hani gülümseyerek görmek istiyor. Ama 4K şehir videosu bildiğiniz bu. Burası şehrin göbeği, şu an küçük bir çadır kente geldik diyebiliriz. Küçük bir evsiz, ya asıl evsiz çadırların olduğu yer merkezde. Oraya yürüyerek gitmeyi planlayamıyoruz şu an. Allen Garden diye bir park var. Ya ben istiyorum da Zuhal biraz tedirgin oluyor orada. Ya Gitmeyelim şundan diyor. dolayı hani metrekareye 100 tane çadırın düştüğü bir park orası. Parkın tamamı evsiz çadır kaplı. Yani bir de şey var, hemen parkın yakınında akıl hastalıkları merkezi var. Orada da genelde evsizler yatıyor. Birazcık mental sorunu olan evsizler bulunuyor oralarda. Bir de çok hani hırsızlık, gasp gibi mevzuların yaşanabileceği bir yer. Hani elimizde kamerayla çok yürümek istemedim açıkçası. Yani bir şey olmaz büyük ihtimalle ama belli olmaz yani. Hani 40 yılda bir olacak şey bizi bulur. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuradaki turuncu çadıra da Cadılar Bayramı gelmiş. Cadılar Bayramı temalı köşesine bal kabaklarını da koymuş. Evsizler çadırlarını Cadılar Bayramı için süslemiş. Evet. Şurada bir atlı beyefendi var. Onu da çekelim. Acaba kim? Yani kimse kusura bakmasın. Hiçbir heykel atın üstündeki atam kadar güzel olamaz. Nokta. Katılıyorum. Ta. King Edward. 7. King Edward'muş. Evet. Şu an üniversiteler sokağına doğru gidiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Toronto Üniversitesi'nin birçok kampüsünün olduğu yerlere gidiyoruz. Orada ayrıca birçok küçük üniversitenin de kampüsleri var. Farklı farklı üniversitelerin. Yani şu an o noktaya doğru gidiyoruz. Burada görebileceğimiz neredeyse herkes bu üniversitelerde öğrenci olabilir. Çoğunlukla ya şu an hafta sonu pazar günü olmasına rağmen insanlar okullarındaki kütüphanelere gidip ders çalışıyor. Arkadaşlar şu an University of Toronto'nun olduğu bir yerde küçük bir alan var. Bu gördüğünüz ağaçların hemen hemen hepsi kiraz çiçeği ağacı ve ilkbaharda burası pes pembe oluyor. O kadar güzel oluyor ki insanlar buraya gelip hep fotoğraf çekiyor. İlerisi güneş batımı çok güzel görünüyor. Şu an önümüzde Spadina var. Oradan aşağı sola doğru inersek Evet, Spadina da Çin buranın Mahallesi'ne gideceğiz. merkezin meşhur caddelerinden, daha çok böyle Asya restoranlarının, Asyalıların olduğu bir yer. Evet, Spadina Çin Mahallesi'nin merkezi diyebiliriz. Zuhal'in de dediği gibi Asyalıların olduğu bir yer burası genelde. Ya hatta direkt zaten tabelalar bir anda Çince'ye dönüyor burada. Evet, Spadina'ya yani Çin Mahallesi'nin başlangıcına ulaştık. Evet. Ama bunun öncesinde hemen şurada sağda Kensington Street var. Küçük bir alan zaten. Bir orayı gezeceğiz. Oradan tekrar Çin Mahallesi'ne bağlanacağız. Evet, merkezi boydan boya yürüyebileceğimizi hiç düşünmemiştim ama yürünüyormuş yani. Ya biz güzel yürüdük. Yani gerçek anlamda çok güzel yürüdük. Şundan dolayı o da yokuş yok yani dümdüz yürüdüğümüz için o kadar yormuyor. Evet, benim burada çok hoşuma giden bir nokta var. Örnek veriyorum, burada bazen köprü altından geçiyor yollar. Arabalar da köprü altından geçiyor. Yani böyle hafif bir yokuş oluşuyor arabalar için. Ama bu gibi yerlerde yayaların geçtiği yaya kaldırımının altına beton döşüyorlar. Yayalar yine düz geçiyor. Hiçbir şekilde yokuş aşağı ve yukarı çıkmıyor yayalar. Bu Evet. benim çok hoşuma giden bir detay. Toronto'nun- Çok küçük ama güzel bir detay.
Toronto'nun yine güzelliklerinden biri diyebilirim. Yürüme olarak, yani yürüyüş rotaları olarak, ne deniyordu ona? Yürümeye erişilebilirlik işte, yani şöyle bir meme var ya, Amerika yürümek için değildir, Amerika araba kullanmak içindir diye. Kanada'da öyle olur diye düşünüyordum ama tam tersi, Kanada yürümek için de gayet güzel şehirler kurmuş yani. Evet, yani Zuhal'in dediği çok haklı. Yani Toronto gerçekten yürümek için yapılmış bir şehir. Yani bunun için dizayn edilmiş. Her yerde bisiklet yolları, yaya kaldırımları çok geniş. Şu an görebilirsiniz zaten. Bayağı geniş bir kaldırım. Evet, Toronto öncelikli olarak yayalara, sonra bisikletlilere, sonra da arabalara önem veriyor. O yüzden Evet. yayaların yürüme yolları her zaman daha iyi yani. Yani yayalara şöyle öncelik tanıdığını size izah edebilirim. Her 50 metrede, bilemediniz 100 metrede bir ışıklar var. Arabalar için hiçbir işe yaramayan ışıklar, sırf yayalar rahat rahat geçebilsin diye Evet. yapılan ışıklar var. Evet arkadaşlar, şu an Hoş Kensington Market'a geldik. Evet, daha cıvıl cıvıl bir caddeye geldik şu an. Daha Burada butik. Evet, burada çok fazla kafe, bar, restoran, böyle birçok milletin kendi ürünlerini sattığı yerler var. Solda bir takocu var mesela. Evet, mesela burada hemen bir takocu var, Meksika mutfağı. Burası bizim Kadıköy'deki Barlar Sokağı gibi düşünebiliriz aslında. İstanbul Kadıköy'deki Barlar Sokağı diyebiliriz. Salaş. Salaş bir yer. Berlin döner var bak şurada. Aa, evet. Ottos Berlin döner. Ben buradan da bir sipariş alıp birilerine götürmüştüm. Temiz görünüyor. Bu arada ne kadar güzel elbiseler. Şaka bir yana. Şu küçük ananaslı falan, çilekli, çiçekli. Bunu Sude Belkıs'a alıp yollayalım mı? Özlem Butik. Özlem Butik'ten. Sude Belkıs giyer mi bunu? Biraz daha uzun ve daha parlak olmalıydı. Bence Sude Belkıs bunu herhangi bir yayınında giyer. Ne isterdim biliyor musun? Mavi pul yerine leopar olacaktı arka plan. Önünde de Pikachu olacaktı. Evet. Ama ben yine söylüyorum, Sude Belkıs giyer onu. Arkadaşlar, Çin Mahallesi'nde olduğumuzu şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın, normalde hiçbir yerde, yani Toronto genelinde hiçbir yerde şeyi görmedim ben. Örnek veriyorum, şurada National Bank yazıyor ve yanında da Çince olarak yazıyor. Şurada Rexall Drugstore diye buranın bir Market. mağazası var, marketi var. Aynı Shoppers gibi. Onun da Çince ismi yazıyor. Yani gerçek anlamda Çin Mahallesi. Çünkü gerçekten müşterilerimden de şunu duyuyorum bazen. Burada yaşayan yaşı geçkin Çinlilerin çoğu İngilizce öğrenmek istemiyor ve bunun için uğraşmıyorlar.
yapıyorlar. Evet, Çinlilerde öyle bir durum Evet. var, buradaki Çinlilerde. O yüzden de bu tarz yerlerde birçok şey Çince. Aslında onun sebebi şu, burası resmi olarak devletin resmiyette Çin mahallesi, kültürel mahalle diye. Aynen. Yani şöyle anlatayım. Toronto'da birkaç tane böyle yer var. Yunan mahallesi var bir tane. Orayı da gezeceğiz ileriki bölümlerde. Burası Çin mahallesi gezdiğimiz. Burası hani insanların oluşturduğu bir yer değil. Burası devletin, hani burada Çinliler yaşıyor. Burası kültürel olarak Çin Evet, mahallesidir yani deyip. turist çekmesi için aslında. Aynen. Hem de kültürlere saygı amacıyla, buradaki yaşayan göçmenlere saygı amacıyla birkaç tane mahalleyi belirleyip kültürel olarak devlet resmi olarak buralara bu isimleri veriyor. Chinatown, işte Yunan mahallesi ve o yüzden de resmi kurumlar bile, bankalar vesaire tabelalarını o mahalleye göre yazıyorlar İngilizcenin dışında. Mesela şey de var, mesela sadece Chinatown ve Greektown değil. Mesela Little Italy, Küçük İtalya, Aynen, Little İtalyan Portugal, mahallesi var. Portekiz mahallesi var. Kore mahallesi var. Ya Kore mahallesi, ben Kore mahallesi diyorum da emin değilim Kore mahallesi diye mi? Ama Bloor diye bir cadde var, onun Kore bahsetmiştik. mahallesi orası ya. Kore mahallesi mi Kore orası? resmi Kore mahallesi. Çünkü bayağı her şey Korece orada da. Yani Kore restoranları falan var. Mesela bir gün oraya gidip yemek yiyebiliriz. Ben Kore mutfağını çok merak ediyorum. Mesela o aşırı acı pirinç, pirinç bir şeyleri var ya böyle suyun içinde. Dokbokki mi öyle bir ismi var. Tteokbokki. Heh, öyle bir şey. Ondan yemek istiyorum mesela. Koreliler gerçekten temiz çalışıyor. Mesela biz Zuhal'in annesiyle, Nurhan anneyle evde sürekli Kore sokak yemeklerinin yapıldığı videolar izliyorduk. Village Idiot Pub koymuşlar adını ya. Yani köyün aptalı Köyün barı. aptalları Köyün barı. aptalları barı. Şöyle bir bar açsam Türkiye'de kimse gelmez. Aslında bir şey söyleyeyim mi? İlgi de çeker. Köyün aptalları barı. Benim hoşuma gitti isim. Güneşi batırdık Toronto'da geze geze. Bu Sağ ol. videomuzun ilk partı olacak. Çünkü daha sadece downtown'u gezebildik. Evet. Gezemediğimiz birçok yer var. Benim favorim Yunan mahallesini gezeceğiz daha. Evet, benim favorim de High Park'ın olduğu yer. Yani ben oraya bayılıyorum. Yani benim Yani en sevdiğim alan. Toronto'nun doğusuyla batısını gezeceğiz. Evet. Şu anda Toronto'nun güneyini gezmiş olduk, merkezi yani. Evet, tam merkezini gezdik. Zuhal doğuyu seviyor, ben batıyı seviyorum. O kadar kötü bir saç modeli yapılıyor ki dükkanda şu an, Gerçekten berberde. mi? Ya iki yandan Oo. çizik atmış. Of, gördüm. Çok canım sıkıldı ya. Gördüm, yazık ki gördüm. Bu Tim Hortons'ta çok saçma bir İngilizce tabir var. Walk up. Ne? Walk up. Take out'u walk up yapmışlar. Volk up mı? Evet. Böyle bir kelime Ben ilk türetmişler. defa volk up, ben volk up diye bir terim hiç duymamıştım. Ben de duymadım. Bunlar da duydum bir tek. Yani walk Ne up, bileyim, to go var onu biliyorum. to Take go, away, take out. take away, take out, Ama dine in. volk up yürü git gibi geldi bana. Evet. Yürü git. Ben hiçbir yerde görmedim. Niye böyle buraya özel böyle bir şey yapmışlar? Hiçbir fikrim yok inan. Walk up. Vardır belki, biz bilmiyoruzdur da. Bak. Aa. Ha, böyle geçerken almaya walk up diyorlar herhalde. Yani içeri bile girmeme mevzusuna. Hı. Dışarı pencere koymuşlar. Yeni bir şey öğrenmiş olduk. Take out penceresi bu ya. Take out.
Mesela şöyle çok gereksiz bir bilgi vereceğim size arkadaşlar. Şu binayı göstereyim. Mesela şu karşıda gördüğünüz bina büyük ihtimal bu bina yıkılıyor ve oraya büyük bir bina yapacaklar. Kanada'da şöyle bir kültür var. Genelde yeni bina yaptıkları zaman, var olan binayı yıkıp yenisini yapacakları zaman eski binanın dış cepherini tutuyorlar ve orayı eski bir binaymış gibi gösteriyorlar ama arkasına hemen onun yeni bir bina dikiyorlar. Orası binanın dışı oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum bu sistemin, nasıl bir sistem olduğunu ama gerçekten de güzel bir şey. Yani eski tarihi dokuyu koruyup hemen arkasına lüks bir bina yapıyorlar. Yani lüksten kastım yeni bir bina yapıyorlar. Arkadaşlar bugünkü Toronto gezimizin sonuna geldik. Bayağı yorulduk. Sabah çıktık ve akşam ettik günü. O yüzden biraz yorulduğumuz için bize müsaade. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümlerde Toronto'nun daha detaylı gezilerini yapacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.